Herkese merhaba. Bugün Şile'deyim. Buraya ne için geldim? Burada yaşayan bir arkadaşım haber verdi. Yüzüğünü düşürmüş. Bunu aramaya geldim. Buranın dip yapısı biraz enteresan. Marina olmasına rağmen su bulanık. Çok fazla bitki var. Ve yakın zamanda da bir inşaat çalışması olmuş burada. O yüzden dibi çamur kaplı. Arkadaşım kendisi buraya dalış yapmış. Ama serbest dalışla daldığı için çok fazla in çıktan dolayı ve dip yapısının çamur olduğundan dolayı bir şey görememiş. Benim de dedektörüm yanımda. Bakalım bir şeyler bulabilecek miyiz? Tam olarak eşim buradaydı. Yani elinden nasıl oldu düşünce... Arkada mı? Yok hayır, burada oturuyor ama buradan düşünce bu... Ha, yuvarlandı aşağı. Tabii yuvarlandı. Ha, Yuvarlanınca düştü. Ben serbest dalış yaptım ama dip çok çamurlu falan göremedim. Açıkçası bulamadım. Tamam, bir de ben bakayım. Ama tam düşen yer burası diyorsun. Tabii Buradan aşağı, Tabii, yuvarlandı. aynen öyle. Buradan Tamam. aşağı düştü. Ne kadar oldu düşüreli? Yani bir ay falan oldu. Çok olmuş. Daha erken haber versin. Evet. Dalış için hazırlanıyorum. Maskem buğu yapmasın diye kolay bir yöntem uyguluyorum. Bunu hep soruyorsunuz, o yüzden göstererek yaptım. Çok da fazla göstermek istemiyorum. Tükürdükten sonra mutlaka suya tutuyorsunuz. O zaten içinde bir katman oluşturuyor. Maskemi yıkadıktan sonra hazırlanmaya devam ediyorum. Tekne dalış için çok rahat. O yüzden BC'mi teknede giyip suya hazır bir şekilde girebiliyorum. BC'mi üzerime uygun olacak şekilde tüm kayışlarını ayarlıyorum. Regülatörüme giyinmeden önce kontrol etmiştim ama son kez tekrar kontrol ediyorum. Suya girdikten sonra tekneye her şeyin yolunda olduğunu belirtmek için OK işareti yapıyorum ve dalışa geçiyorum. Denizin dibinde deniz çayırı dışında çok tuhaf bir yosun var. Bu yosun yapışkan bir yapıda ve denizin bazı bölgelerinde su yüzeyine çıkmış köpük şeklinde görünüyor. Dalıştan önce bu yosunun yaz başlarında görüldüğünü, sonra yavaş yavaş yok olduğunu öğrendim. Dedektörümle yüzüğün düştüğü söylenen yerleri arıyorum. Deniz dibi adeta balçık görünümünde. Dedektörüm uzun süre sinyal vermedi. Düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için dedektörü saatime tutup kontrol ediyorum. Saatimin metal parçasına tepki verdi. Bu ufak ama zararlı çöpleri yanındaki filenin içine dolduruyorum. Yüzüğü bulmak kolay olmayacak gibi görünüyor. Denizin tabanı korkunç bir çamur tabakasıyla kaplanmış. Görüş mesafesi iyice düştü. Bu sırada küçük bir karidesle karşılaşıyorum.
Teknenin altını tekrar kontrol ediyorum. Etrafta çok fazla boş teneke, kutu ve şişe var. Yosunların arasında küçük bir scooter buluyorum. Teknedekilere scooter'ı gösteriyorum. Şaşkınlıktan tepkisiz kalıyorlar.
Bir balık kafası. Tahminime göre bu balığı teknede yemek için ayıklayıp kafasını da diğer balıklara yem olması için denize attılar. Ufak bir Türk bayrağı. Tekneden düşmüş olabilir. Ufak bir yengeç görüyorum. Bu kadar kirliliğe rağmen hala bazı canlıların yaşam umudu var. Evet arkadaşlar, yüzüğü bulamadım. Dediğim gibi aşağısı o kadar çamur ve yosun kaplı ki buradaki yosunlar da bir tuhaf. Hemen etrafını kaplayabiliyor. Hatta bir ara karanlık bile oldu ortalık. O kadar bulandı yani. Yüzük çıkmadı maalesef. Dünya Çevre Günü dolayısıyla biraz çöp toplamak istedim. Esasında başka zamanlarda topluyorum ama bunu siz görmüyorsunuz. O yüzden çok tepki topluyor. Biraz da göstermek istedim size. Yine bir bayrak çıktı, onu da gördünüz. Bu bayrak meselesine de bir açıklık getireyim. Birçok limanda çalışan arkadaşım aynı şeyi söyledi. Bayraklar yıprandığı için taş bağlayıp denize atıyorlar. Yani esasında bunu çöpe atmamak için yapıyorlar. Ama buradaki son çıkardığım bayrak bir düşmüş gibiydi. Yani hiçbir bağı yoktu, temizdi. Yeni düşmüş hatta. Muhtemelen buradaki teknenin bir tanesinden suya düştü. Oradan da alamadılar. Şimdi de bana denk geldi. Çıkan bir malzeme daha vardı. O enteresandı. Bir çocuk skuteri. Artık o da nasıl düştü? Çocuk üzerindeyken mi düştü? Çocuk dışarıdayken mi attı? Onu bilemiyoruz tabii. O enteresan oldu. Hatta bazı görüntülerde Üsküdar'da motosiklet çıktığını bile görmüştüm. Bu da benim şansımaymış. Bulduklarımı göstereyim. Daha çok bira şişesi, bira kutusu, metal kutu, metal içecek kutusu, çöp torbaları, plastik poşetler. Bunlar arkadaşlar. Bunların hepsi denize atılıyor. Biraz önce söylediğim gibi zemin çamur kaplı. Belki altında daha, çamurun altında daha birçok eşya vardır. Göremedim. Üsküdar, Beşiktaş, Kadıköy gibi yerlerin durumu daha kötü.